Gelişmeleri konuşacağız. Yayına gelmenizi bekliyorum dostlar. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Hande Erçel konuşacağız. Murat Cemcir'i konuşacağız. Çarpıntı dizisi kaldırılıyor mu? Kerem Bürsin bir kere daha mı hayal kırıklığı yaşayacak? Konuşacağız. Ve Güllü'nün vefatıyla ilgili çok çarpıcı bir gelişme var. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Sevgilisiz durmuyor. Sürekli olarak yeni sevgililer yapıyor ama hiç aşkım yok, bir tane bile flörtüm yok diyor. Kim bu güzel oyuncu? Onu da konuşacağız. Ve Mert Demir, şarkıcı olan Mert Demir'i, Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'le konuşacağız. Yakışıklı Kubilay Akay'ı da konuşacağız. Magazin dünyasında yaşanan en ilginç gelişmeleri. Caner merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Banu, Ümran Keleş, Osman Ay Yıldız, Caner Tuzcu. Teşekkür ederim, sağ olun. Eksik olmayın arkadaşlar. Zoral Martinez de burada. Peki. İspanyolca'ya çevirin diyor. Zoral Martinez yayın bittikten sonra altyazı olarak mümkün. Henüz dublaj olarak çeviri bir tek İngilizceye mümkün. Yabancı dillerden İngilizceye mümkün. Çeşitli dillerden sadece İngilizce çeviri olabiliyor. Bir de İngilizceden bazı dillere çeviri olabiliyor. Ancak Türkçeden mesela 20 tane, 30 tane yabancı dile dublaj mümkün değil. Sadece Türkçeden değil, diğer dillerden de birbirlerine dublaj henüz mümkün değil. Bu konuda çalışmalarını sürdürüyor Netflix. Bazı ülkelerde deneme yapıyor, bazı ülkelerde deneme çeviriler yapılıyor. Henüz bunu yaygınlaştırmadı. YouTube çok kısa sürede YouTube bunu gerçekleştirecektir ve dublaj olarak da sizlere ses olarak da her dilde çeviriyi kısa bir süre sonra sunabileceğimize inanıyorum. Mesela benim burada Türkçe konuştuğumu nasıl şu anda ben 73 ülkeye çevirebiliyorsam, onların dillerinde altyazı olarak sadece çevirebiliyorsam, dublaj olarak da çevireceğimiz günler yakındır. Netflix bunu yapıyor mesela. Disney Plus da yapıyor. Yani filmleri her ülkenin kendi dilinde dublaj olarak seyirciler izleyebiliyorlar. İngilizce bir diziyi her ülkenin seyirci hangi ülkedense o dilde dublaj olarak izleyebiliyor. Bu YouTube'da da kısa bir süre sonra mümkün olacaktır. Peki, bana selam veren dostların hepsinin selamını alıyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Meral Bildik, kavuştuk diyor. Bonjour diyor, Lydia geldi. Lydia hoş geldin. Lydia Fransa'dan. Bonjour Lydia. Bonjour. Selenas Coşkun bana selam verdi. Aldım. Sıla Deveci iyi akşamlar, ben de geldim diyor. Mülkiye de geldi. Peki dostlar. Evet. Evet. Mert Demir'le başlayalım. Şarkıcı olan Mert Demir. Ramazan'ı olmayan isminde Mert Demir. Yani Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi. O çok sevdiğiniz, çok başarılı şarkıcı genç. İlginç bir hayat hikayesi var bu gencin. Müzik stüdyosunda ofis boy olarak işe başladığını biliyor muydunuz Mert Demir'in? Kendisi anlattı YouTube'da katıldığı bir programda kariyerine çay taşımakla başladığını söyledi. Müzik stüdyosunda ofis boy olarak çalıştım. 2013 yılında
işe başladım diyor müzik stüdyosunda. O zamanlar çay getir götür yapıyordum. Orada çalışan müzisyenlere, orada albüm yapan ünlü grup üyelerine, ünlü şarkıcılara çay getirip götürüyormuş. O müzik stüdyosunun temizlik işlerini, düzenleme işlerini yapıyormuş. Oradaki amirlerinin getir götür işlerini yapıyormuş. Çok büyük sanatçıların çalışmalarına tanıklık ettim diyor. O süreçlerde orada ben de ofis boy olarak çalıştım diyor. Daha sonra diyor hayatıma şarkı yazarak ve şarkı seslendirerek devam ettim diyor. Demek ki büyük bir yeteneği vardı bu gencin. Orada da çalışmaları göre işin nasıl yapılacağını da öğrendi Mert Demir. Ondan sonra da kendisi şarkı yazmaya, kendisi şarkı bestelemeye karar vermiş ve bunu da başarmış. Sonra da şarkıları söyleyerek insanların yüreğine dokunmayı başarmış. Hatta Serenay Sarıkaya'nın da yüreğine dokundu ve onun 2 senedir sevgilisi. Ben diyor çay taşırken de çok mutluydum diyor Mert Demir. Şimdi paraya para demiyor. Konserleri tıklım tıklım. Yurt dışında da çok büyük ilgi görüyor. Türklerin olduğu ülkelerde gidiyor konser veriyor. Çok büyük ilgi görüyor ve çok da iyi para kazanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bundan 10 sene öncesine kadar ofis boydu kendisi. Demek ki istek, arzu, hırs, çalışma isteği, başarma arzusu ve yetenek hepsi bir araya gelince inanmak da çok önemli tabii. Hepsi bir araya gelince oluyor. Hedefe ulaşabiliyor insanlar. Allah yolunu açık etsin. Mert Demir'in başarı hikayesinde böyle bir durum söz konusu. Nuray Yaylacı, iyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Beğen yaparsanız sevinirim. Beğen yapmanız bizler için çok önemli. Abone olarak izlerseniz memnun olurum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa e, daha motive oluruz. Abone sayımız yükseldikçe bizlere daha bir çalışma şevki geliyor. Beğen sayısı çok önemli bizler için. Hype etmeniz, hype yapmanız, hype butonuna basmanız da önemli arkadaşlar. Ve yorum yapın lütfen. Yorumlarınızla fikirlerinizi belirtin. Mümkün olduğu kadar ben de yorumlara cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Dilafruz, aleykümselam, Özbekistan. Aleykümselam. Ya geldi. Dilek geldi. Merhaba, özel üyem Frankfurt'tan, Almanya'dan geldi. Hoş geldin Dilek Şenyurt ve sağ olsun Dilek Şenyurt özel abonem, özel üyem 3 senedir beni adım adım takip ediyor. Bütün yayınlarımı takip ediyor. Sadece burada değil, diğer sosyal medya platformlarında da Dilek Şenyurt çok iyi bir takipçi ve çok iyi bir magazin izleyen kendisi. Dilek Şenyurt. Diğer özel abonelerim, özel üyelerim Yusuf Dündar burada mı? Yusuf Dündar'ı kaç gündür göremiyorum. Samiye Yüksel burada mı? Samiye Yüksel. Özel üyem, özel abonem. Rica ederim Dilek Şenyurt. Nelly Manzano burada mı? Nelly Manzano Arjantin'den. Nelly Manzano burada mı? Özel üyem. Ve Delfina Di Masio Şili'den. Peki geldikleri zaman moderatör arkadaşım beni uyarsın lütfen. Özel abonelerimin hepsine selam vermek isterim ayrı ayrı. Sizler de özel abonem, özel üyem olabilirsiniz arzu ederseniz. Bunun için yapmanız gereken katıl butonuna basıp oradaki yönlendirmeleri takip etmek arkadaşlar. Özel abonelerin
ayrıcalıkları da var. Dilerseniz, katıl butonuna bastıktan sonra başka seçenekler de var. Onları da isterseniz kullanabiliyorsunuz. Peki dostlar, Afra Saraçoğlu Türkiye'ye döndü nihayet. Geçtiğimiz cumartesi günü Fransa'ya gitmişti, Paris'e gitmişti. Oradan Amsterdam'a, Hollanda'ya geçti. 8-9 gündür yurt dışındaydı. Afra Saraçoğlu Leyli'yi havada gördü derler Anadolu'da böyle çok gezenlere. Ama Afra Saraçoğlu da bunu hak ediyor, öyle değil mi? Ne kadar güzel. Aslında benim çok hoşuma gidiyor. Bu çocukların, bu gençlerin, çocuk diyorum ben onların 2 kat yaşındayım, 3 kat yaşındayım. Bu gençlerin eee, ilk oyunculuk dönemlerinde bildiğim için kıt kanaat ücretlerle çalıştıkları dönemleri de bildiğim için sizler de biliyorsunuz aslında. Sizler de onları çok iyi takip ediyorsunuz. İlk dönemlerinden itibaren sevdiğiniz oyuncuları takip ediyorsunuz. O zamanki imkanlarla ancak, sınırlı ölçüde tatil yapabiliyorlardı. İşte, böyle, eee dizide oynamadıkları zaman, Türkiye'nin içinde bir yerlere tatile gidebiliyorlardı ama kendilerini ispat ettikten sonra çok güzel kazançlar elde etmeye başladılar. Hem Türkiye'de hem yurt dışında çok güzel paralar kazandılar. Reklamlardan, tanıtımlardan, sadece oynadıkları dizilerden, filmlerden değil ve artık diledikleri yerlere, dünyanın herhangi bir köşesine hiç, sıkılmadan, hiç, zorlanmadan diledikleri arkadaşlarını da yanlarına alıp tatile onların da masraflarını karşılayarak tatile gidebiliyorlar. İşte bu çalışmanın getirdiği büyük bir güzellik, çalışmanın, başarılı olmanın, eee, zirveye çıkabilmenin getirdiği çok büyük bir, harika bir şey. Ve ne oluyor? Böyle olunca dünya vatandaşı oluyorsun. Çat kapı yapıyorsun Paris'i, Londra'yı, Amsterdam'ı, New York'u. Ne zaman bir fırsat bulsalar artık Bodrum'a, Antalya'ya, ya da ne bileyim kış, tatil merkezlerine gitmek yerine pat bir uçak Paris, pat bir uçak, Londra, Amsterdam. Eee, Çok şöhretli, çok ünlü oldukları için Türkiye'nin en öne çıkan oyuncuları haline geldiği için, bu arkadaşlar, işte, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, eee, konuşuyoruz ama, aynı şey, diğer bazı oyuncularımız için de geçerli. Kolaylıkla vize alabiliyorlar. Hiçbir şekilde yabancı ülke konsolosluklarında zorlanmadan vize alabiliyorlar. Oysa son zamanlarda, son 10-15 senedir Türk vatandaşlarına bayağı zorluk çıkarıyorlar vize konusunda, biliyorsunuz ama onlar bir Avrupa vatandaşı gibi diledikleri ülkeye rahatlıkla uçabiliyorlar. Bu da onların yaptıkları işte Türkiye'yi de başarıyla temsil etmeleriyle de alakalı. Yurt dışında da çok iyi tanınıyorlar. Bugün İspanya'ya gidiyorsa İspanya'da, eee, yüz binlerce hayranı var Mert Ramazan Demir'in mesela. Yüz binlerce hayranı var Afra Saraçoğlu'nun. Konsolosluktaki insanlar, bir kere sevgi gösteriyorlar onlara, orada çalışanlar. Tarkan için mesela, Tarkan Almanya'da, eşiyle yerleştikten sonra Almanya'ya vize almak için, vizesini uzatmak için Ankara'da büyükelçilikte ziyaret ettiğinde, Almanya büyükelçiliğini ziyaret ettiğinde oradaki Alman görevliler Tarkan'la hatıra fotoğrafı çektirmek için yarış haline girmişler. Düşünsenize ne kadar çok tanınıyor, ne kadar çok seviliyor Almanya'da yabancılar tarafından Tarkan. Şarkılarıyla kök saldı çünkü Tarkan yurt dışında da pek çok ülkede. Hatırlıyor musunuz Tarkan'ın, etrafında dizilip o Alman büyükelçiliğinde çalışan Alman görevlilerin, onunla fotoğraf çektirdiği o kareyi hatırlıyor musunuz? Yüzleri nasıl da gülüyordu Tarkan'la poz verebildikleri için. Böyle olunca tabii ki gurur duyuyoruz.
İngiltere örnek veriyorum, parayı bastıran iyi para vizeyi alıyor. Evet, bazı ülkelerde para geçiyor tabii vize alırken ama bazıları da çok katı. Bazıları çok katı arkadaşlar. Sıradan insanlarımız için neredeyse imkansız yabancı ülkelerden vize alabilmek. Konsolosluğa başvurmak için bile aylarca bekliyorsunuz. Vize başvurusu yapabilmek için bile. Her neyse dostlar. Melisa Döngel. Güzel bir kız, 26 yaşında. Aşk hayatıyla ilgili olarak Melisa Döngel şunu söylemiş. Sizlere danışmak istiyorum dostlar. Bir tane flörtüm bile yok. Vah 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 vah. Kendimle çok mutluyum. Aşk insanı değilim ama karşıma biri çıksa da değerlendiririm. Belki biri çıkıp merhaba sana aşkı yaşatabilirim der bana. Ya Melisa sen bizde dalga mı geçiyorsun? Melisa Döngel'in sevgilileri diye bir arama motoruna yazın arkadaşlar. Yazın ve şok olun. Bakın ne diyor. Bir tane flörtüm bile yok. Kendimle çok mutluyum. Aşk insanı değilim ama karşıma biri çıksa da değerlendiririm. Belki biri çıkıp merhaba sana aşkı yaşatabilirim der bana. Aşk dilencisi gibi. Yani hiç sevgilisi yok. Hiç erkek eline değmemiş bir kadın gibi konuşuyor ya. Nasıl acındırıyor kendisini ya. Olsa da versek göndersek ona yani Melisa'ya gidin yardımcı olun bu konuda sıkıntıda diye. İnsan acıyası geliyor ya. Acıyor insan ya. Sonra ya ben dedim yanlış mı biliyorum? Melisa Döngel'in sevgililerini aşağı yukarı biliyorum. Bir şöyle alt alta yazayım dedim. Yani beraber olduğu insanları bugüne kadar olabilir normal yani erkeklerin de olabilir, kadınların da olabilir. Ee, Pek çok arkadaşı hayat sürüp giderken ama sanki hiç şimdiye kadar olmamış gibi şu anda da yokmuş gibi belki şu anda yok ama kendisini acındırarak böyle adeta bir baktım Ekin Mert Daymaz, Ekin Koç, Deniz Şahin iş adamı, futbolcu Samet Ayaydın, o kendi kalesine gol atan, ikide bir kendi kalesine gol attıran var ya Samet. Fenerbahçe'deydi. Fenerbahçe kendi kalesine gol attırdığı için Rize'ye sattı. Milli takımda da bize kaç kere gol yedirdi. Samet. Futbolcu Kerem Atakan. Futbolcu Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'ın neden bir ara formdan düştüğü Galatasaray'da belli oldu. Rapçi Sefo. Sergen Yalçın. Aman Allah'ım Beşiktaş'ın hocası. İş adamı Öncü Sönmez. İş adamı Samir Balkan. Daha da var. Daha da var. Allah artırsın. Ve bunlarla ilişkiler hep 2 ay 3 ay. 2 ay 3 ay. 2 ay 3 ay. 2 ay 3 ay. Hep böyle biliyor musunuz? 2 ay 3 ayda ayrılıyor. Melisa Döngel. Bakın şunu tekrar söylüyorum. 26 yaşında. Yani kadınların da erkeklerin de arkadaşlıkları olabilir. Çok sayıda da olabilir. Buna karışamayız. Ünlü olduğu için konuşuyoruz. Dizilerde sevilen bir oyuncu, başrol oyuncusu. İnsanlar beğenerek izliyorlar kendisini. O yüzden konuşuyoruz. Hangi dizilerde oynamış mesela? Dünya ile Benim Aramda, Aşk, Mantık, İntikam, Sadakatsiz, Kirli Sepeti, daha bunun gibi bir sürü dizi ve film. Ama yani olsa ah keşke olsa filan diye böyle konuşması beni şaşırttı. Bir tane flörtüm bile yok. Vah 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 vah. Kendimle çok mutluyum. Hep kendi tek başına sanki yıllardır. Aşk insanı değilim. Aşk insanı değilmiş ha. Ama karşıma biri çıksa da değerlendiririm. Kaçırmaz. Belki biri çıkıp merhaba sana aşkı yaşatabilirim der bana. Vay canına ya. Vay canına ya. Vay canına ya. Parası olan herkes de olur o kız. Parayı çok seviyor çünkü diyor. Gülşen Dönmez. Ya yok para yani para ölçü değil de benim için onun için bilmiyorum da yani burada aşkı ön tarafa koyduğu için arka plandaki düşüncesini bilemiyorum tabii. Şeyini bilemiyorum.
Caner şu Balkız iftira. Araştırın görün diyor Balkız. Balkız ben eskiden bir hayatım bile. Ben de ki iyi yayınlar abi diyor İsmail. Caner ben de kilisenin papazıyım diyor. Yani eski sevgili e, diyor Meral Bey. Yani arkadaşlar beğen yaparsanız memnun olurum. E, Abone olup da izlerseniz çok sevinirim. Hande Erçel'i konuştuk. Burada ben 4-5 gündür Hande Erçel'in en son partneriyle birlikte oynadığı partneriyle Metin Akgülger'le olan yakınlaşmasını, birbirlerine olan jestlerini, birbirlerine olan e, söylemlerini, birbirlerine yakın davranışlarını, birbirlerine bakışlarını, e, bütün bunları yorumladım ve tecrübelerime de dayanarak aralarında bir yakınlık, bir ilişki başladı, başlayacak, başlamış olabilir filan diye böyle günlerdir konuşuyoruz burada. Bu arada Hande Erçel'in de Metin Akdülger'in de tabii ki cevap verme hakkı var. E, Mesaj da yollayabilirler, yayına bağlanabilirler de, telefonda edebilirler. Bu konuda bir ilişkimiz yok ya da evet yeni bir ilişkiye başladık demek cevap hakları var. Günlerdir burada bunu konuşuyorum ve televizyon programları da gündemlerini beni izleyerek yaptıkları için televizyon programları, magazin konuşan televizyon programları bugün bir kanalda sunucunun bir tanesi evet aşkı var, onun sevgilisi var, sevgilisi var mutlaka filan demiş ama isim verememiş. İşte burada bizi izliyorlar. Şu anda da izledikleri tahmin ediyorum. İzliyorlar ve ondan sonra buradan aldıkları konularla programlarını dolduruyorlar. Metin Akgülger'le bir yakınlaşması olduğunu söyledikten, ben burada anlattıktan 2 gün sonra Hande Erçel önceki gün Hakan Sabancı'yı engelledi. Hiçbir kadın yedeklemeden, yeni birisiyle ilişkiye başlamadan eski ilişkisiyle böyle koparmaz. Eski, hele ki Hakan Sabancı gibi güçlü bir erkeği koparıp atmaz hayatından. Hiçbir kadın bunu yapamaz. Hiçbir kadın yapmaz bunu. Yapamaz. Dün psikoloji bölümü mezunu olan e, konuğum, aynı zamanda ünlü bir astrolog İpek Can Bulat'a da sormuştum. Sen anlarsın insanların psikolojisinden demiştim. O da bana hak vermişti. Aynı şeyi söylemişti. Yeni bir ilişki kendisini daha güçlü hissettiriyor ona. Yeni bir erkek. Dolayısıyla Hakan Sabancı'yı engelledi. Kopardı, attı. Tamamen attı. Kalbinden zaten atmıştı da aklının bir kenarında vardı. Tutuyordu onu orada. Ve sosyal medyasında takipten çıktığını söyledi herkes ama takipten çıkma değildi. Hande Erçel onu engellemişti. Bunu da dün burada konuşmuştuk, söylemiştim. Bugün yine televizyon programında Hande mi engelledi, işte Hakan mı engelledi? Dün benim burada söylediklerimi tekrar ettiler. Engelleyen Hande Erçel, Hakan Sabancı'ya ise sadece takipten çıkmak kaldı. Çünkü 2 kişi birbirini takip ederken onlardan ancak birisi diğerini engelleyebiliyor. Kim erken davranırsa o engelliyor. Öbürüne de takipten çıkmak kalıyor. Zaten çıkmasan da o seni çıkmış, o senden çıkmış artık. Dolayısıyla Hande Erçel'in ben Metin Akdülger'le yeni bir ilişkisi olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi cevap hakları var. Diledikleri gibi açıklamada bulunabilirler. Zaten zaman her şeyi gösterecektir arkadaşlar diyorum dedikten sonra evet. Show TV'de bu sabah programında şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak bir uzman, adli mimarlık uzmanı Hakan İzgi programa katıldı ve gazeteci Sevilay Yılman'la birlikte kendi değerlendirmesini anlattı. E, adli mimar yani bir adli olaya bir mimar
gözüyle, bilimsel olarak bir mimarın değerlendirmesi, ölçümleriyle bakıyor, ölçüyor, biçiyor. Şu bakımdan önemli bu arkadaşlar. Düştüğü yer açısından Güllü'nün o odanın mimarisi, ölçüleri ve düştüğü yer, düşme şekli, bir de aşağıya düştüğü yerin ölçümü, bütün bunları çalışmışlar. Bütün bunları bilgisayar animasyonu şeklinde de çalışmışlar. Ve Güllü'nün oradan itilerek, bir güçle itilerek düştüğünü, itme sonucu düştüğünü açıkladı bu adli mimarlık uzmanı. Düştüğü yerde de ölçümler yapmışlar. Düşme açısı, itildiği pencereden düştüğü yerin ölçümü, aradaki mesafe gibi çeşitli etkenler sonucunda Güllü itildi sonucunu çıkarmışlar. Kendisi gibi mimar olan, adli mimar olan bir grup arkadaşıyla yaptığı çalışma sonucunda ve tabii ki bu konuda savcılığın görevlendirdiği bir bilirkişi heyeti ayrıca çalışıyor. O bilirkişi heyetinin raporu bekleniyor. Resmi rapor o. Bu adli mimar olan kişi Hakan İzgi, o bilirkişi raporunun da Sevilay Yılman da gazeteci de aynı fikirde. Bu doğrultuda çıkacağına %100 inanıyorlar arkadaşlar. Yani itme sonucu düştüğünü. Şaşıracaksınız. Ferdi Aydın, Güllü'nün son patronu, son bir yıldır Güllü'nün yanında çalıştığı, lokalinde çalıştığı Ferdi Aydın'ın Instagram sayfasında Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ses bandı var. Çok net ses bandı var. Tuğyan orada, Ferdi Aydın bunları nasıl kaydetmiş? Nereden kaydetmiş? Tuğyan orada birisiyle telefonda konuşuyor, bir erkekle. Fransa'ya ya da Gürcistan'a kaçma durumundan söz ediyor. Tırla Fransa'ya kaçabileceğini söylüyor Sultan'la beraber. Gürcistan'a da kaçabiliriz diyorlar. 2 seçeneğimiz var diyorlar. Böyle bir konuşma yayınlandı. Ferdi Aydın'ın Instagram sayfasında. Hemen girip istediğiniz zaman girip bakabilirsiniz. Orada duruyor o ses bandı arkadaşlar. Çok çarpıcı. Tuğyan hala masumum diyor ama bakalım savcılık bu konuda ne yapacak, nasıl karar verecek arkadaşlar. Tuğyan masum olduğunu söylüyor. Hiç kimse suçlu olduğu ispatlanana kadar suçlu olarak addedilemez. Bu da hukukun olmazsa olmaz gerçeği. Masumdur suçlu olduğu mahkeme tarafından kanıtlanıncaya kadar arkadaşlar. Tuğyan da o yüzden rahat gezebiliyor. Bakalım savcılık ne diyecek? Bunu da konuşacağız, biz de bekliyoruz. Çarpıntı dizisi benim haftalar önce söylediğim gerçekleşti. Bu dizi fazla ekranda kalamaz demiştim. Çarpıntı dizisi, Kerem Bürsin'in dizisi. Kerem Bürsin yeni sevgili yaptı, geziyor, tozuyor. Sağda solda ödül törenlerinde filan. Ama Kerem Bürsin başarın yok, ödül veriyorlar sana. Kerem Bürsin yıllardır havayla yaşıyorsun. Vallahi billahi havayla yaşıyorsun Kerem Bürsin. Yani bir başarı söz konusu değil. Bir diziyi alıp da patlattın mı güzel kardeşim? 15 reytinge çıkardın mı? Ben yıllardır seni savunuyorum ama artık yani kredini doldurmak üzeresin Kerem Bürsin. Yıllardır ben senin iyi bir sinemacı, iyi bir oyuncu olduğunu savunup duruyorum ama bak bu dizi de yayından kalkıyor. Haftaya son. Yani dün akşamki bölüm yine reytinglerde 1.61 ne demek ya? ABD 1.61. Hiç kimse seyretmemiş kardeşim. 1.61 reyting mi olur ya? Totalde 2.87. ABC'de 2.36. Yani final kaçınılmaz. Ve bu başarısızlıkla reklamlarda boy gösteriyorsunuz. Paralar kazanıyorsunuz. Allah daha çok versin. Ama yani bu başarısızlıkla
Yani bu çok şanslısın o zaman sen. Hakikaten çok şanslısın. Konservatuvarda binlerce genç var ya. Binlerce yetenekli genç var. Her sene mezun oluyorlar. Her sene iş bekliyorlar. Kadın ve erkek. Binlerce yetenekli oyuncu adayı var. Biraz da onlara şans verin. Yapımcılar. Yani ben Kerem Bürsin olsam bana bu kadar itibar gösteriyorlar. Türkiye'nin en büyük telefon şirketlerinden Turkcell benim kapımda bana reklam teklifi 5G'yi sen tanıtacaksın diyor. Oynadığım dizide valla şaha kaldırırım o diziyi ya. Bana bu kadar güveniyorlarsa diye. Sen dizilerde oynadığın için, öne çıktığın için bu reklam teklifleri geliyor. Ama her oynadığın dizide böyle 5 hafta, 6 haftada yayından kaldırılırsa ne olacak? Ne olacak? Ondan sonra iş bulamazsın. Teklif gelmez. Toparla kendini. Bereketli topraklar. Ya beklemeyin, bitirin artık şu diziyi ya. Beklemeyin, bitirin artık ya. Böyle bir Allah aşkına böyle bir reyting var mı ya? Show TV'de Bereketli Topraklar. ABD 0.85. 0.85 ne demek ya? ABC 1'de 1.02. Totalde 1.32. 1.32. Tamam, final kararı aldınız ama göstermeyin. Eldeki bölümleri falan hepsini çöpe atın ya. Eldeki bölümleri de tüketelim, işte çekmişiz, yazık, emek falan demeyin. Atın çöpe. Kanala yazık değil mi ya? Kanal o 2,5 saati boş geçiyor. Kimse seyretmiyor çünkü. Ne büyük bir kayıp bir kanal için. Türkiye'nin en büyük kanallarından biriydi Show TV. Dizi hiç izlenmemiş. Engin Akyürek'e yazık oldu. Başrol oyuncusu Engin Akyürek. İlk defa böyle bir yıkım yaşıyor Engin Akyürek. Daha da dip yapmış. Geçtiğimiz haftalarda kaldırılacağını söylemiştim ben. Ama artık beklemeyin, kaldırın. Dünün lideri Teşkilat dizisiydi. Herkesin severek izlediği, yıllardır 5. sezonu, yıllardır başarıdan başarıya koşan. Oyuncuları değişiyor ama dizinin başarısı hep zirvede. 7.28 total, 6.95 ABC, 6.04 AB reytingi. Çok iyi reytingler. Çok iyi reytingler. Yani Mert Ramazan Demir'den haber var mı diye soruyorlar. Var arkadaşlar. Var arkadaşlar. Kiril alfabesiyle Rusya'dan yazan arkadaşım merhaba. Dilek Şenyurt da burada. Özel abonem Dilek Şenyurt da burada. Nelida Manzano gelmedi galiba. Nelida Manzano geldi mi? Servin işi sağlam. Onur Bey buradaydı diyor. Onur Akay mı buradaydı? Onur Akay ara sıra uğruyor, evet. Sağ olsun. Meryem Engin iyi oyuncu ama yaşı gelmiş 44'e, artık yan role kayması lazım dedi bir arkadaşım. İsmini göremedim, kusura bakmasın. Yani oyuncunun yaşı çok önemli tabii. Yaşına göre e, senaryo yazılması gerekiyor. Aşk dizisi ise o adam artık, yani tamam, 44 yaşındaki insan da aşık olabilir. 50 yaşındaki insan da aşık olabilir. Hayatın içinde bunlar var. Ama genellemeye bakarsan genel olarak böyle bir şey yaşanmıyor sık sık. İnsanlar gençken aşık olurlar daha çok diye herkesin toplumda kabul gören bir teamül var. Gençlere yakışıyor. Dizilerde de genç oyunculara yakışıyor aşık çifti oynamak, değil mi? Onun için zaten diyoruz ki ya yaşını gelmiş 52'ye Afra Saraçoğlu'nun karşısına Kenan İmirzalıoğlu'nu yazıyorlar ya filan diye. Ne kadar çok ses çıktı değil mi arkadaşlar? Yani ama Afra Saraçoğlu'nun karşısında 30 yaşında bir oyuncu olsaydı, başrolde yakışıklı bir oyuncu olsaydı, 28 yaşındaki Mert Ramazan Demir gibi, tadından yenmezdi.
şimdiden çok büyük bir merakla diziyi beklerdik. Ya şimdi bekliyoruz ama Afra için bekliyoruz. Karşısındaki Kenan İmirzalıoğlu değerli bir oyuncu olabilir ama yani aklımızda hep bir soru işareti var. Afra'ya zarar verecek mi, vermeyecek mi bu çiftleşme, bu partner, couple, Afra'nın dediği gibi. Couple bir dizi değil, couple bir rol değil. Ne dedi? Afra, herkes kendi başına olacak dedi. Her yıldız, her başrol kendi başına. Kenan artık gitti o da. Afra için izleyeceğiz abi diyor. Evet. Dilek Şenyurt, biz bekliyoruz. Hem Afra'nın dizisini hem Mert Ramazan Demir'in dizisini. Mert Ramazan Demir vallahi diziden başka her şeyi düşünüyor Mert Ramazan Demir. Geleceğiz Mert Ramazan Demir'e. Mert Ramazan Demir aklı fikri Afra Saraçoğlu'nda. Sakın o motorun terkisine, arkasına Afra Saraçoğlu'nu bindirme. Sakın. Sen çılgınsın, yaparsın. Bindirip de 220, 240, 280 kilometre gazlama. Bak sakın. Biraz sonra geleceğim oraya. Mert Ramazan Demir. Sakın. Murat Cemcir çok geçmiş olsun. Yoğun bakımda sevdiğimiz oyuncu Ahmet Kural'la ne güzel filmlere, ne komik filmlere imza attılar. Murat Cemcir. Türkiye'nin en iyi komedi filmlerini, komedi işlerini çevirdiler. İç kanama nedeniyle yoğun bakımda acil şifalar diliyoruz. İşler güçler, düğün dernek, çalgı çengi, kardeş payı, ailecek şaşkınız ve daha pek çok yapıma imza attılar birlikte. Sonra yolları ayrıldı. Aşağı yukarı 3 senedir yolları ayrıldı. Ancak biz onları o filmlerle, unutulmaz filmlerle çok sevdik. Murat Cemcir yapımcılık da yapıyor son zamanlarda. Oyunculuk da yapıyor. Çok geçmiş olsun. Detay açıklama yapılmadı. Şu anda nasıl, en son durumu nasıl, bilinci yerinde mi? Bir de bu iç kanamaya neyin sebep olduğunu da bilmiyoruz arkadaşlar. Onu da öğrenmek istiyoruz. Araştırmaya devam ediyoruz. Allah şifa versin Murat Cemcir'e. Bu arada evet. Peki. Tamam, onu sonra. Kubilay Aka, sevilen oyuncu Kubilay Aka, İnci Tanelerinde oynuyor. Kubilay Aka yakışıklı oyuncu. Genç kızların çok sevdiği Kubilay Aka. Evet. Eskiden ayda bir görmem lazım dediğim kişileri şimdi görüntülü arıyorum. İçim rahat ediyor. Görüntülü arayıp da karşında görüyorsun, konuşuyorsun. O da, karşındaki kişi de memnun oluyor. Sen de aramış, konuşmuş, hatırını sormuş oluyorsun işte. Görüntülü aramanın o faydası oluyor. Tabii ki yan yana gelmek kadar güzel bir şey yok. Sevdiğin insanı yakından görmek, onun yanaklarını öpmek, elini öpmek, sarılmak. Bu bambaşka bir duygu. Medeniyet çok güzel. İletişimin bu hale gelmesi, bilişimle iletişimin kucaklaşarak hayatımızı kolaylaştırması çok güzel elbette. Ama yine de temas, yine de duyguların tenle birbirine geçmesi, bu çok önemli arkadaşlar. İki ruhun yan yana gelmesi, birbirlerine yakın olması, bu çok önemli. Bunun üstünde hiçbir şey, hiçbir teknoloji geçemez. Dolayısıyla diyor ki Kubilay Aka, eskiden ayda bir görmem lazım dediğim kişileri şimdi görüntülü arıyorum, içim rahat ediyor. Oysa eskiden bazı anları yaşardık. Anılarımız olurdu. Şimdi anılarımız da yok. Ne kadar güzel söylemiş. Ee, Camdan konuştuğun için, ekrandan konuştuğun için konuşuyorsun ve ekranda kaybolup gidiyor kapattığın zaman telefonu. Onun içinde, senin için de aynı şey. Oysa yüz yüze görüştüğün zaman onunla bir yemek yiyorsun, 2 saat, 3 saat, 1 saat paylaşıyorsun, bir yerlere gidiyorsun, bir çay kahve içiyorsun, anlatıyorsun. O sırada birisi geliyor, sizin birlikteliğinize katkıda bulunuyor. Bir anı oluşuyor, bir hatıra oluşuyor. Birlikte geçirdiğiniz bir zaman dilimi geride kalıyor. Bu bir anı. Ancak camdan cama konuşunca, ekrandan ekrana böyle bir şey mümkün değil. Ben oyuncuların, sevdiğimiz oyuncuların, sevdiğimiz sanatçıların böyle katkıda bulundukları günlük hayata, günlük hafızaya,
sosyal yaşama katkıda bulundukları söylemleri çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum, çok seviyorum. Evet, Kubilay Aka da aklı başında arkadaşlarımızdan biri. Peki, Hande Erçel'in hayatında kim var? O muhabir, başlıkta ne demişim? O muhabir Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu'nu sormuştu. Afra Saraçoğlu'na niye Mert'i sormadı? O muhabir bizim Mustafa Ağa'da Söylemezsem Olmaz programında iken, ben yorumcuyken orada bizim muhabirimizdi. Cevval bir çocuk, girişken, çok haber çıkarmak isteyen, ünlülerle röportaj yapmayı çok arzu eden, o işleri çok takip eden, kovalayan bir girişken bir, atılgan bir muhabir. Tamam, geçen hafta Mert Ramazan Demir ile konuştu ayaküstü. Emre Altuğ'un konserine gitmişti Mert Ramazan Demir. O konser çıkışında onunla konuştu. Ve aradan 3 gün geçti. Afra Saraçoğlu ile konuştu havalimanında, Amsterdam dönüşü. Onu konuşacağız biraz sonra arkadaşlar. Biraz sonra konuşacağız. Bu arada sizlerin yazdıklarınıza bakmak istiyorum. Meral Bildik neden sormadı acaba? Biraz sesini kısabilir miyiz? Mustafa Bey'in son sorusu yarım kaldı, kesildi. Dikkat ettim. Son olarak cümleyi tamamlayamadı, kesildi yayın diyor Dilek Şenyurt. Ümran Keleş, Hatice Çoruh, peki MRD partneri Burcu Buse Kahraman diyor. Mert Ramazan Demir'in partneri Buse Kahraman diyor. Gazeteciden bilgi alırsınız diyor. Osman abi sen yapma bari. İmrancığım çok güldüm. Sordu Afra'ya ama biliyorsun zaten dedi Afra. Sormadı. O konuya geleceğiz. O soru değildi. Soru değil, soru öyle olmaz. Metin Hande Erçel. Peki. Olga Latunkina. Benim kalp bu kadar oluyor arkadaşlar. Good evening Bilal abi diyor. Bruna. Sıla Deveci. Hayat nasıl gidiyor dedi. Hayat nasıl gidiyor dedi. İyi gidiyor biliyorum dedi sonra da. Evet. Peki arkadaşlar, Burak Özçivit'e geçelim mi? Burak Özçivit'e Rusya'da, Moskova'da kadınlar kral tacı giydirdi. Kral ilan ettiler. Kadınlar arasında Moskova'da bir anket yapmışlar ve Rus kadınlar arasında Burak Özçivit'i çok seviyorlar, bayılıyorlar. Kara Sevda zamanından Neslihan'la birlikte oynadığı diziden beri çok seviyorlar. Neslihan Doğulu ile oynadığı diziden beri, Kara Sevda dizisinden beri Burak Özçivit'in adeta aşık Rus kadınları ya. Adamı bir rahat bırakmıyorlar. Ne kadar tezahürat, ne kadar alkış etrafında toplanıyorlar filan. Geçtiğimiz kış da gitmişti oraya değil mi? Ee, Nasıl bir şey ya? Bu ne sevgiyi Burak Özçivit'in kadınların gösterdiği. Ya Fahriye Evcen de her seferinde yolluyor Rusya'ya. Bir St. Petersburg'a gidiyor Burak. Bir Moskova'ya gidiyor. Bir Kazan'a gidiyor. Kazakistan'ın baş şehrine gidiyor. Bir Taşkent'e gidiyor, Özbekistan'a. O coğrafyada kadınlar Burak Özçivit'i nasıl çok seviyorlar, nasıl seviyorlar. Aman Allah'ım ya. Hiç kıskanmıyor mu Fahriye Evcen? Ne dersiniz? Kadınlar kıskanmaz mı? Yani kadınlar çalışkan kocalarını, eve para getiren, çok para getiren kocalarını serbest bırakırken, yani yuvamıza para getirsin de gitsin işini yapıyor. Benim kocam beni aldatmaz. Kadınlar benim kocam olduğunu bildikleri için ona bir şey yapmazlar. Ben Fahriye Evcen'im. Böyle mi düşünüyordur acaba? Ne diyorsunuz dostlar? Yoksa ben mi fazla endişeliyim? Ben mi fazla pimpirikliyim? Bu arada Fahriye Evcen de kocası Moskova'ya giderken Dubai'ye gitti biliyorsunuz. O da orada bir tanıtım aldı. Bir açılış, bir
AVM'nin açılışına gitti değil mi? Oranın açılışına davet edilmişti. Çok güzel paralar alıyor Fahriye Evcen. Aferin, çalışkan kız, o da çalışkan kız. Dizi çekmiyor ama tanıtımlardan, reklamlardan güzel para kazanıyor. Ben yine Burak Özçivit'i sormak istiyorum size ya. Başına taç taktılar. Arkada orkestra, müzik çalıyor buna taç takılırken. Kralsın sen dediler. Rus kadınları kral seçti. Fahriye Evcen duyunca ne hissetmiştir acaba? Bak Rusya'dan yazıyor. Olga Lagutkina. Olga Kiril alfabesi yazıyorsun. Anlamam ki. Sen benim dediğimi anlıyorsan lütfen Latin alfabesi yaz. Kıskanmayan kadın yoktur diyor Nuray Aylaç. Olga please. Birgül Keskin. Selam Bilal ve aleykümselam. Dilek Şenyurt. Ama gene de etraf ortam kötü. Aklını çelmemek için ben asla yalnız göndermem diyor. Bak Dilek Şenyurt ben asla yalnız göndermem diyor. Size selam verdi Yegane. Yegane Orasimova. Fahriye nasıl katlanıyor anlamıyorum diyor Sıla Deveci. Hümaya ne bileyim bu kadar sevgi fazla yani ben sevmem zaten diyor. Hande Erçel Hakan'la çok yakışıyordu. Evlenseydi keşke diyor. İbey Canakay Burak'ı boş ver diyor. Afram konuşalım. Yegane iyi günler, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. İmran Keleş, Burak gitti, dizi bitti. Olga geldi yine. Olga yine geldin ama yine Kral alfabesi. Rus bayrağını anladım. Pazuyu gösteriyorsun, kalbi gösteriyorsun. Hepsini anladım. Ama ne dediğini anlamadım. Fahriye Evcen kıskanıyor mu, kıskanmıyor mu Olga sizi? Onu yaz bana. Evet, Burak Özçivit Rus kadınlarını fethetmiş diye birisi yorum yazmış. Birisi de savaşmadan ülkeyi ele geçirdi diye yazmış. Kral oldu ya Burak Özçivit. Ee, Fahriye'nin umurunda değil. Fahriye biliyor ki dönüp dolaşıp Burak Özçivit yine İstanbul'daki eve gelecek. Yine çocuklarının başına gelecek. O yüzden Fahriye Evcen kendinden emin. Yine dönüp dolaşıp gelip o evde babası olarak, evin babası olarak baş köşeye oturacak. Evet ve Burak Özçivit gitti. Demin bir arkadaşımın yazdığı gibi dizi bitti. Burak Özçivit 6 sezon oynadı ATV'deki Kuruluş Osman dizisinde. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun Osman Bey dönemini anlatan dizide ve Burak Özçivit bu dizide oynarken dizi 10 reytinglere dayanmıştı arkadaşlar. 10 reytinge çok iyi bir reyting alıyordu. Bazı haftalar 7'ye düştüğü de olmuştu. Mesela geçen sene 7 reytinge düştüğü de olmuştu ama hiçbir zaman 6,5'tan aşağıya inmedi. 6,5 reyting ortalaması da dizinin yayında kalması, reklam alması için iyi bir reyting. Ondan aşağısı kurtarmaz. Yani dörtler falan hiç kurtarmaz. Dörtler, üçler falan dizinin yayından kalkması lazım ki Mert Yazıcıoğlu bu dizide herhalde 5. bölümde Mert Yazıcıoğlu'yla Kuruluş Orhan olarak adı değişti. Orhan Bey dönemine geçti. Dizi Osman'ın oğlu. Yabancılar için, bizi izleyen yabancı izleyiciler için söylüyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran, gerçi yabancılar bizden iyi biliyor Osmanlı İmparatorluğu'nun hikayesini ama ben yine söyleyeyim. Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Osman Bey'in oğlu Orhan dönemine geçti şimdi dizi. Ve Mert Yazıcıoğlu da Orhan Bey'i anlatıyor, oynuyor. Orhan Bey döneminde dizi totalde 4'e indi. AB'de 2,81 arkadaşlar. ABC'de 4,11, totalde 4,26. AB'de 2,81. Yani geçen Haziran ayında sezon finalinde Burak Özçivit ücretinin artırılmasını istemişti. Bölüm başına 4,5 milyon lira ödenmesini istemişti kendisine. Yapımcı kabul etmedi. Kabul etmeyince de Burak Özçivit ayrıldı. Zaten 6 sezondur oynuyordu. Dinlenin bari ben bir dönem dedi. Ayrıldı. Ve önemli değil ayrılsın dediler. Biz oyuncu buluruz dediler. Buldular. Mert Yazıcıoğlu dizide başrol oldu. Ata binip kılıç çekti ama
Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ata binip kılıç çekmekle Burak Özçivit'in o oyunculuğunu, sevgisini, gördüğü sevgiyi, yakın ilgiyi Mert Yazıcıoğlu seyirciden göremedi ve 2 reytinglere düştü. Daha da düşer deniliyor. Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Bu da Burak Özçivit'in başarısıdır aynı zamanda. Peki, abone olarak izlerseniz memnun olurum arkadaşlar. Yeni gelen izleyiciler, aranızda abone olmadan izleyenler varsa lütfen abone olmanızı rica ediyorum e, ve beğen yaparsanız mutlu olurum. Beyaz diyor ki cılız adama Kuruluş Orhan'ı oynatıyorlar. Hiç olmuyor. Hiç olmuyor. Mert Yazıcıoğlu'nu görüyoruz fiziğini hakikaten. Hem boyu kısa kalıyor hem cılız, zayıf. Yani öyle bir insan değildi Orhan Bey. Orhan Bey'i canlandırmalardan biliyoruz. E, Bu sene İstanbul'da olamayacak diyor. Onur Akay burada. Onur Akay'ın e, notunu okuyorum. Üzüntüsünü Afra'yı telefonla arayarak giderdim ve ay gitti. Evimdeki muhabbet kuşlarının yavrularından birinin minik kuşu Mert Ramazan Demir'in minik kuşu Afra Saraçoğlu'na hediye ettim diyor. Çok güzel. Onur Akay kuşlarımın birini Mert Ramazan Demir'e birini Afra Saraçoğlu'na hediye ettim diyor. Onurcuğum deminki mesajını okuyamadım. Ondan önceki mesajını bir daha gönderirsen çok sevinirim. Afra Saraçoğlu'na birisinde Mert Ramazan Demir'e. Onur Akay'ın evinde çok güzel muhabbet kuşları var. Çok güzel muhabbet kuşları var Onur Akay'ın evinde. Onlara gözü gibi bakıyor, büyütüyor, yumurtadan çıkıyor yavrular. O yavruları da büyütüyor ve sevdiği insanlara da Onur Akay bu sene İstanbul'da olamayacak olmanın üzüntüsünü Afra'yı telefonla arayarak giderdim ve küçük sevimli bir hediyeyi annesine az önce 18.45'te verdim. Küçük sevimli hediye dediği muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu, Onur Akay muhabbet kuşu hediye ettim diyor Afra'ma diyor, Afra'ya diyor. Annesine verdim diyor. Onur Akay, sevgili Onur Akay. Onur Akay'ın kuşlarına bayılırsınız arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi Mert'e de bir tane hediye edecek. Mert'e de hediye edecek. Stoak ben zaten yazmıştım Onur Bey'e kuşlarını Afram'a hediye etmesini diyor. Evet herkese sevgiler diyor. Onur Akay'ın hepinize sevgileri var. Onur Bey bana da verecektiniz bekliyorum çok sevinirim diyor Berrin. Meral bildik gördük diyor. Sevgiler Onur abi diyor Huma'ya. Bana meşhur bir yönetmenin numarasını verebilir misiniz diyor. Saha Norraza Momova. Yegane. Onur abi burada güzel bir haber de versin lütfen. Onur'un verdiği haber ne kadar güzel arkadaşlar. Thank you Onur abi diyor Bruna. Thank you. Hande Erçel sevgili yeni. Seher Duman söyledim. Seher Duman videoyu baştan izle olur mu? Hande Erçel'in yeni sevgilisini ismini de verdim. İsmini de verdim. Peki arkadaşlar şimdi geçtiğimiz cumartesi günü Hande Erçel Paris'e gitmişti. Dizi 3 bölüm çekildi. Abi dizisi 3 bölüm elde stok var arkadaşlar. Hatta bir arkadaşım 4. bölümün de çekildiğini bugün bana yazdı ama emin değilim. 4. bölümün çekilip çekilmediğini onu check edeceğim. 3 bölüm çekildi dizi ve ATV'nin diziyi yayına almasını bekliyorlar Abi dizisini. 3 bölüm yedekleme yeter denildi ve bir haftadan fazla bir süre repo verildi, ara verildi. Yaklaşık 2 hafta ara verildi ve bunun 8 gününü Afra Saraçoğlu yurt dışında geçirdi. Geçen cumartesi günü Neslişah'la ve bir stilist arkadaşıyla Neslişah helvacı onun kankası biliyorsunuz. Hayatta en çok sevdiği arkadaşı Paris'e gittiler. Paris'te tatil yaptılar ve ondan sonra da Hollanda'ya, Amsterdam'a geçtiler oradan ve Amsterdam'da da ne kadar güzel bir 3 gün, 2,5-3 gün geçirdiler. O güzel mamalar yediler. Van Gogh'un müzesini gezdiler. O badem ağacı tablosu ne kadar güzeldi dün
yayınladığı, değil mi? Van Gogh tablosu ne kadar güzeldi. Badem dalları harikaydı, baharı müjdeleyen ve pastası orada da e, doğum gününü kutladı Amsterdam'da. O tatlı tabağı muhteşemdi, o tatlı tabağı. Afra Saraçoğlu'nun Amsterdam'ı gezerken o görüntüsü de çok güzeldi. Muzip bir çocuk gibi dilini yandan çıkarmış. Amsterdam'ın soğuğunda tatlı tatlı objektife poz vermişti Afra Saraçoğlu. Neslişah'la birlikte, arkadaşıyla birlikte ve e, tatillere doydu artık. Döndü geldi ve Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili soruyu da bizim Mustafa Ağda Havalimanı'nda, İstanbul Havalimanı'nda kendisine küçük bir pasta, mum üfletti. Mustafa Ağda mum üfletmeye, doğum günü pastasını hediye etmeye kitlenmiş. Ve onun ötesinde sorduğu soruları beğenmedim. Afra Saraçoğlu'nun ağzından hiçbir şey alamadı. Pasta üfletmek tamam güzel bir şey, doğum günü gelen sanatçıya bunu yıllarca yapıyor magazin muhabiri. Yıllardır yapıyorlar. Yeni bir şey değil. Gördüğün yerde programa gelirse programda ya da dışarıda röportaj yapıyorsan orada bir küçük pasta kesersin. Onu mutlu edersin. Renk katarsın o çekime. Tamam Mustafa ama sen orada röportaj yapıyorsan e, onun ağzından güzel çarpıcı bilgiler alman lazım. Onu alabilecek çanak sorular sorman lazım. Yani rencide etmeden, üzmeden, sevgili Mustafa bu videoyu izle. Üzmeden, ben oldum demeyeceksin Mustafa hiçbir zaman. Hala bak ben kaç yaşındayım, hala öğreniyorum. Hala gazeteci olmaya çalışıyorum. 49 yıldır bu meslekteyim. Onur Akay kaçtı ya? Senden saymıştı 48 miydi? 48, 49, 50 olmadı. 48 miydi, 49 muydu? Onur Akay'la saydık en son. Yani Mustafa Ağa da iyi bir röportaj değildi. Burada iyi olan Afra Saraçoğlu'nu onun seven milyonlara göstermendi. Orada yakalayıp havalimanında birkaç gündür beklediğini de öğrendik. E, Sonunda o minicik pastayı da kendisine üflettin. Sen muradına erdin ama bizim için doyurucu bir röportaj yapamadın. Oysa ki sen çok daha güzel röportajlara imza atmıştın Mustafa Ağa'da. Afra Saraçoğlu çok şirindi, utandırdınız şimdi beni diyor. Havalimanında o kadar insan gelip geçerken kendisinin bir pastayı, mumunu üflemesi, doğum günü kutlaması yapması onu biraz utandırdı. O valizini kimin taşıyacağı pastayı eline alınca ben taşırım dedin ama valiz ortada kaldı. Kim getirdi valizi oraya kadar? Oysa ki o valizi taşıyacak, o valizi bavulunu taşıyacak, gönüllü taşıyacak birini biliyorum. Üstelik motoru da var artık Afra. O valizi gönüllü taşıyacak birisini biliyorum ben. Motosikleti de var. Dilersen arabayla da gelir taşır. Alır götürür seni istediğin yere. Sen de biliyorsun onun kim olduğunu ama yakalamasınlar, görüntülemesinler. Gazeteciler görüntülemezse vatandaşlar görüntüler diye hiçbir yerde bir arada olmuyorsunuz. Ne uğurlamaya geliyor ne karşılamaya geliyor seni. Olmuyor. Bak valizin bile ortada kalıyordu neredeyse. Afra Saraçoğlu ve 2-3 günlük bir aram vardı. Değerlendirmek istedim diyor ama 2-3 günlük bir ara değil. Paris ve Amsterdam gezisi cumartesiden pazartesiye yaklaşık 7-8-9 günlük bir tatil oldu senin için. Helali hoş olsun. Tabii ki çok çalıştın. Bütün yaz çalıştın neredeyse ve sonbaharda da çalıştın. Şimdi kışa giriyoruz. Bu seneyi de 2026'ya çalışarak bağlayacaksın. Hakkın tabii. Eee, Duydum, evet. Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili onunla tanıştın ve işi, dostluğu, arkadaşlığı ilerlettin. Geçen röportajından çok daha farklı şeyler söyledin şimdi. Her şeyi Kenan İmirzalıoğlu saygı duyduğum bir meslektaşım. Çok da iyi anlaşıyorum dedin. Bu da aranızdaki arkadaşlığın ilerlediğini gösteriyor. Güzel bir şey. Kenan İmirzalıoğlu'nun sette bazı şeyleri beğenmediğini ve bazı sahneleri tekrar ettirdiğini duyuyorum. Senaryoda revizyonlar yaptırdığını duyuyorum. Kenan İmirzalıoğlu'nun biraz
zor beğendiğini duyuyorum. Ümit ederim ki Afra Saraçoğlu senin işini zorlaştırmıyordur. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu titizliği. Ama sen her ortama uyarsın. Hiçbir zaman bir tatsızlık, bir sevimsizliğe sebep olmadın, olmazsın da. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu da tecrübesine, birikimine, senden çok daha kıdemli olmasına vermeni dilerim. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu titizliğini. Önemli olan ekrandaki işinizin ekrandaki görüntüsü nasıl bir şey ortaya çıkacak. İnşallah çok başarılı bir dizi olur da emeğiniz karşılığını bulur diyorum. Ve Mustafa Ağa da finalde soru olarak şöyle bir şey sordu. Olmadı Mustafa. Araya o sıkıştırdığın yapay zeka ile şarkı söyletmesi Afra Saraçoğlu'na falan. O soru orada olmazdı Mustafa. Hiç önemi olmayan bir soruydu o. Hiç önemi olmayan bir konuydu o. Onu sormasan da olurdu. Onun yerine daha dolu dolu sorular sormanı beklerdik seninle. Afra Saraçoğlu mesela Allah daha iyi, daha çok versin. Güzel işler yapıyorsun. Tabii ki kazancın da artıyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Afra Saraçoğlu geçen gün seni bir oyuncu arkadaşınla yazdılar. Özel bir ilişkiniz var mı onunla iddia edildiği gibi yoksa sadece arkadaş mısınız diye mesela o adamı sorabilirdin. Yani Metruk Adam'da Mert Ramazan Demir'le oynayan mesela yani sorabilirdin. Bize ne? E, Yapay zeka yapmışlar, şarkı söyletmişler filan. Sor ama en son sor. Üçüncü soru onu sordun ya. Ve ondan sonra da zaten şunu sordum Mustafa Ağa'da, sevgili Mustafa Ağa'da. Hayatınız nasıl gidiyor? Sordun. Ama cevabını da kendin verdin. Yani biz sizin hayatınızda bir şey olmadığını biliyoruz zaten dedin. Niye diyorsun bunu Mustafa Ağa'da? Hayatınız nasıl gidiyor? Geçen gün sizi Mert Ramazan Demir'e sordum. Cevap vermek istemedi. Size de soruyorum. Mert Ramazan'la arkadaşlığınız devam ediyor mu? Sorsana ya Mustafa. Niye sormadın? Sevgili Mustafa. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Lütfen bu eleştirilerimi yanlış anlama Mustafa. Yani daha iyi röportaj olabilirdi. Daha güzel olabilir. Ama yine de çok teşekkür ediyoruz. Büyük emek verdin. Orada havalimanında 2 gündür gidip geliyorsun. Afra Saraçoğlu bu uçaktan mı çıkacak diye. Onu da duydum, onu da biliyorum. Ve sonunda yakaladın. Bu da az bir şey değildi. Ona çok güzel bir jest yaptın, çok mutlu ettin. Gülerken bize Afra'yı gösterdin. Bunlar çok önemliydi. Afra gülerken bize gösterdin. Bunlar da çok kıymetliydi. Heyecanla veriyorum ve gerçekten çok heyecanlıydım Mustafa. Belli oluyordu. Peki seni seviyorum Mustafa Ağa'da. Dostlar be- beğen yaparsanız memnun olurum. Ve abone olmadan izleyen arkadaşlar da abone olursa yine memnun olurum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. İyi ki birlikteyiz. Televizyonlardan daha renkli bir magazin izlemek istiyorsanız her gün saat 16'da ya bazı günler 16 değil affedersiniz 18'de. Bazı günler 19'da oluyor. Hangi günler onu aşağı yukarı biliyor artık beni izleyenler, devamlı izleyenler. Kıbrıs'ta saat farkı olduğu için Kıbrıs'ta yaşayan İpek Can Bulat'la Astrolojinin Prensesi'yle yayın yaptığım zaman 19'da başlıyor canlı yayın. İpek'le Salı ve Cuma günleri yayın yapıyorum. Salı ve Cuma günleri 19'da Onur Akay'la ve kendim yayın yaptığım zaman Onur Akay'la da Perşembe ve Cumartesi yapıyoruz. Diğer günlerde kendim tek başıma yapıyorum. Saat 18'de her gün haftanın 7 günü Allah izin verdiği sürece sizlerle birlikteyim saat 18'de. Geçen gün bir arkadaşınız yazmış. Bilal abi televizyonda program yaparsan YouTube yayınlarını bitirecek misin? Hayır asla. Bundan sonra eskiden öyle yapıyordum. Bundan sonra YouTube'a hiçbir zaman ara vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta daha da geliştireceğim YouTube yayınlarımı. Daha da geliştireceğim. Güzel düşüncelerim var. Yine kendi kanalımdan yapacağım. Yine
kendi imkanlarımla yapacağım. Ama YouTube'da her zaman olmak benim birinci planım. Televizyonda program yaparsam da yine YouTube yayınlarımı her gün yapacağım. Her gün yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz dostlar. Sizlerin desteği çok önemli tabii. Sizler destek olmazsanız, sizler arkamda olmazsanız benim bütün bu hazırlıklarımın, bütün bu anlattıklarımın bir önemi yok. Her gün magazin dünyasında yaşanan en ilginç haberleri çıkarıp kendi tecrübemle, birikimimle sizlere yorumlamayı çok seviyorum ve sizlerden gelen bütün eleştirilere, olumlu olumsuz bütün eleştirilere de saygı duyuyorum. Sizlerin beklentisine de cevap vermeye çalışıyorum. Bütün amacım bu arkadaşlar. Geçenlerde genç gazeteci arkadaşlar, genç iletişimci arkadaşlara destek olmayı düşündüğüm bir planımdan bahsetmiştim. Birikimlerimi, işle ilgili birikimlerimi aktarmak. Onları unutmuş değilim arkadaşlar. İşle ilgili birikimlerimi aktaracağım. Onlar için ayrı bir çekim yapacağım demiştim. Bunu gerçekleştireceğim. Biraz problemler oldu. Biraz günlerim yoğun geçti. Yavaş yavaş rahatlıyorum. O yayınlarıma da ayrıca başlayacağım dostlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Hepinize izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yarın yine bir canlı yayında. Yarın ne günlerden? Salı. Salı saat 19'da. Çünkü İpek'le yayın yapacağız. Ünlü astrolog İpek Canbulat'la yayın yapacağız. Sizleri seviyorum. Onur Akay aranızda. Onur Akay seni de seviyorum. Beni dünyanın herhangi bir köşesinden izleyen ve Türkiye'min çeşitli yerlerinden izleyen bütün izleyenlerime, seyircilerime selamlarımı yolluyorum. Sevgiler hepinize. Görüşmek üzere.